Almanya'da Almanlardan daha Almancı olan yalaka bir grup var. Ne zaman Almanya ile ilgili bir eleştiri yapsanız, buradaki göçmen toplumuna karşı bir ayrımcılığı gündeme getirseniz bu grup hemen atlar ve der ki bakınız Türkiye'den geliyorlar, Almanya'yı kötülüyorlar. Dönme Buradaki imkanımız Türkleri olsa döneriz. kışkırtıyorlar. Ama herkesin Madem kendine göre Almanya'dan imkanları memnun var. değilsiniz, Ve herkese neden dönmek Türkiye'ye zorunda değil. dönmüyorsunuz şeklinde akıllarınca buradaki insanlara yön vermeye, tavır göstermeye çalışıyorlar. Ve bu grubun ortak özelliği şu. Türkiye'den bir şekilde buraya sorunlu olarak gelmişler. Kaçarak gelmişler. Başları belaya bulaşmış. Türkiye'den Almanya'ya gelen genç bir kız paylaştığı videoda Türkiye'de işinin ve düzeninin olduğunu belirterek pişmanlığını anlattı. Artık Almanya'da devam edecek gücünün kalmadığını ifade etti. Almanya'ya çalışmak için giden genç bir kadının paylaştığı Bizler onlara video buranın sosyal zorluklarını medyada anlatıyorduk. büyük yankı Bizimle dalga uyandırdı. geçiyorlardı. Henüz ismi Durun siz açıklanmayan becerememişsiniz, genç, Almanya'daki adaptasyon hayatından gösterememişsiniz pişman deyip olduğunu bizimle gözyaşları dalga içinde geçip anlattı. biz Çok daha Çok iyisini sert yapacağız korumaya diyorlardı. başladılar. İşte Buna yaptılar. rağmen diyorum ki hadi sabret, mücadele et ama Almanya'da hayat pahalı değil. Almanya'da asgari ücret alan bir vatandaş geliri yetmediğinde devletten ek maddi yardım alabiliyor. Almanya'da gelir gider dengesi Bu arkadaşımız olduğu Almanya'nın için pahalı oradaki olmadığından yaşayanlar da bahsediyor. oraya göç Birazdan etmek size isteyenler de Almanya'nın her pahalı zaman olup gelirin olmadığını %30'u barınma, görüntülerle %30'u göstereceğim. yeme içme, geri kalan %30'u Almanya'da fakir diyelim mahalle, bir zengin araba mahalle alacaksınız yokmuş. veya O bir zaman bu market geto alacaksınız. kavramı nereden çıkıyor? Onlar çok Nasıl uygun. yokmuş? Devletten Hangi Almanya yardım acaba alan bu? birisi de Almanya'da cappuccino'sunu herkes içebilir, istediğini lattesini yapabiliyormuş. içebilir, asgari Zengin de ücretlisi cappuccino içebilir, içiyormuş. daha Fakir de orta tabaka içebiliyormuş. veya daha Birazdan gelirli önünüze olan yaşlı bir biri kadın de bunları gelecek. yapabilir. Bunların Avucunda bir ayrımı paralar yoktur var. Bu Almanya'da. kadın Almanya'da emekli fakir ve ay mahalle, sonunu nasıl zengin getireceğinden mahalle veya bahsediyor. zenginleri bir İyi yere izleyin. dolduralım, fakirler bir mahallede olsun. Böyle bir ayrım da yoktur. O yüzden Almanya Das ist alles, was ich noch habe für diese Woche. Almanya şoka girmiş. Mart ayında fiyatlar çok fazla yükseliyormuş. Herkes enflasyonun bittiğinden bahsediyormuş ama aslında öyle değilmiş. Her şeyin fiyatları yükselecekmiş. En çok et fiyatları, işçi maliyetleri ve benzin, dizel fiyatları çok artacakmış. Süt ürünleri, transport ücretleri, her şeyin fiyatlarının çok fazla artacağını bahsediyor. Özellikle de unlu mamullerin yükseleceğinden bahsediyor. Meyveler de yurt dışından geldiği için onların da fiyatları çok fazla artacakmış. Kahveler, kakaolar, çikolatalar. Uzmanlar bu fiyatların daha da yükseklerinden bahsediyorlar. İşte Almanya'nın son durumu. Buradaki yaşlı kişi de 800 euro aylık emekli maaşı aldığını söylüyor. Nasıl Ich habe geçinebileceğini über bilmiyor. 40 Jahre Diğer gearbeitet. kişi de doktora mı gitsem, Davon yoksa soll ich alışveriş mi yapsam leben, diye Miete, düşünüyorum. Essen, alles. Weiß AfD manchmal Başkanı selbst nicht wie. sosyal yardımların Manchmal Almanlar muss için ich geçerli entscheiden, olabileceğini, yabancılara da Arztbürger kapsamadığından bahsediyor. Das Artık Bürgergeld zu yabancılara hoch. verilmesini istemiyormuş. Das Bürgergeld Ja, ist artık vor çok allen fazla Dingen Alman nicht für Almanya'yı ausländische terk ediyormuş. Staatsbürger gedacht. Terk etme sebeplerinde çok fazla vergilendirme, bürokrasinin çok fazla olduğu ve Almanların daha ucuz yaşayabilecekleri ülkelere taşındığından bahsediyor. Artık Almanya'da yaşanmanın hiçbir esprisinin olmadığından bahsediyor. Ay sonunun zor geldiğinden falan bahsediyor. Bunları ben söylemiyorum. Videolarını kendileri söylüyor. Buradaki genç Alman da Almanya'da doğup büyüdüğünü, artık burada kendini rahat hissetmediğini, güvende hissetmediğini, Almanya'da yaşamak istemediğini ve geleceğini artık burada görmediği için yurt dışına taşınmayı düşündüğünü ve taşınacağından bahsediyor. Yani diyor ki Almanya artık stabil değil, güvenli hiç değil, kendimi burada evimde gibi hissetmiyorum artık ve gitmek istiyorum diyor. Medyada söylenenlerden kesinlikle ve kesinlikle inanmamalısın gerektiğini ve yalan söylediklerinden bahsediyor. Diğer bölümde de yeni gelen arkadaşımız işverenin ne kadar nazik, kibar, kendini düşünen biri olduğundan bahsediyor. Kar yağmış, yollar tıkalıymış. Hadi siz bugün eve erken gidin demiş. Unuttuğu bir şey var. Yasaya göre işe gelip gitmek her ne şekilde olsun senin sorumlundadır. İşveren kar yağmış, yağmur yağmış bununla ilgilenmez. Aslında burada başka bir durum var. İş yasasına göre eğer sen eve giderken, evden gelirken yani işe giderken, işten gelirken bir kaza geçirirsen işveren senin paranı %100 ödemek zorunda kalıyor. Yani senin hastalanmanı, sakatlanmanı istemiyor. İşe gel ki işler aksamasın. Sen
sen zaten bu eksik çalıştığın saatleri daha sonra sana ödettirecektir veyahut da bunun yerine seni tekrar çalıştıracaktır. Yani ortada seni düşünen falan yok. Belirli bazı firmalar olabilir ama o kadar da değil. Gene bir reklam seyrettik burada. Evet, Türkiye'de bunları yaşamamış. Almanlar bizi çok sevecek ve çok beklersin. Burada Whitel bacımız tekrar bağırıyorlar. Diyor ki artık Almanya dibin sonunu görüyor ve artık güvende değiliz. Yabancılar bizim huzurumuzu kaçırıyor gibi genel bir kompozisyon çiziyor. Diğer videoda da yeni gelen arkadaşlarımız bir tanesi, bu kelimeyi çok sevmiyorum. Kimse yeni falan gelmiyor. Herkes buraya yeni geliyor da. Gördüğünüz gibi artık Almanya'da buradayım, çok özgürüm. Türkiye'de böyle davranamıyordum. Burası çok iyi. Yani Türkiye'ye tüh kaka yapıyor. Türkiye'deyken hayatım berbattı. Sokakta koşamıyordum. Şimdi Almanya'ya geldim ve özgürce ve Bu tür kişiler tekrar Türkiye'ye sokmamaları gerekiyor. Türkiye'yi böyle yurt dışında kötülüyorlar. Türkiye'ye karşı kötü propaganda yapıyorlar. İşte bunu seyreden yabancılar ondan sonra Türkiye'yi böyle 3. dünya ülkeleri falan sanıyor. Sen sanıyor musun ki Almanlar bu videoları seyretmiyorlar? Onlar da sosyal medya kullanıyorlar. Görmüyorlar mı yeni gelenlerin neler yaptığını? Because I'm running for the presidency. I'm here because I'm personally tired of seeing this great country of ours being ripped off. But as far as Trump is concerned, our allies are only part of the problem. The real culprit is Iran. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil. That's what How? How? I mean, do we want a war? What do we mean we in, take their oil? You go in. You're How going to have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war. And it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations. And I mean grab it and keep it. And get back your losses. Because this country has lost plenty. Because I'm running for the presidency. Trump burada 50 senelik projesini anlatıyor. Kayıt tarihinin 1987 olması gerekiyor. İran petrollerinden bahsediyor. Petrollerin alınmasından, İran'a bırakılamayacağından bahsediyor. Şu andaki savaştan en büyük zararı kim görüyor? Türkiye, Almanya ve diğer ülkeler. Mazot fiyatları, benzin fiyatları artmış durumda. Almanya bile bu işin içinden kalkamıyor ve artık artışların sadece günde 12'de yapılması gerektiğini kanunla bağladı. Yani artık kafalarına göre indirip kaldıramayacaklar. Ama gene de insanlar bu pahalılıktan çok şikayetçiler. Yani sizin anlayacağınız Alman ekonomisi de artık Amerika'nın politikalarına dayanamıyor. Amerika istediği her şeyi yapıyor. Başkan olmasına yaklaşık 50 sene olan bir insan 50 sene önce neler yapacağını şimdiden söyleyip planlayabiliyor. Sizlere Almanya'nın durumundan biraz bahsetmek istedim. Çeşitli videolardan derledim ve toparladım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen. Like de atarsanız tadından yenmez. Başka videolarda görüşmek üzere.